Evet arkadaşlar, pancar mezemiz, pancar suyumuz, ballı pancar suyu ve pancar turşularımız. Bugün pancar turşusu yapıyoruz. Pancarlarımı güzel bir şekilde yıkadım ve şimdi öncelikle pancarlarımı soyarak işe başlıyorum. Ya böyle bir renk yok ya. Soyduğum pancarları şimdi doğramaya geçiyorum. Bunu istediğiniz gibi doğrayabilirsiniz arkadaşlar. Ve şöyle büyük bir tencereye alıyorum. Güzelce doğramış olduğum pancarlarım şu şekilde doğradım arkadaşlar. Sofrada hem görselliğiyle hem de yemek kolaylığıyla bu çok güzel bir doğrama şekli oldu. Şimdi bunun üzerine ben suyuna değil kendi üzerine deniz tuzu ilave ediyorum. Şöyle 1,5 yemek kaşığı tuzunu ilave ettikten sonra üzerine içme suyu alıyorum. Çünkü bunun suyu içilecek. Çeşmeden kullanmıyoruz. Kireçli olmasın. Evet, üzerine geçecek kadar şöyle su koyuyorum. Bunu kaynadıktan sonra saate bakacağım. 15 dakika haşlayıp altını kapatacağım. Evet arkadaşlar, pancarım kaynarken şöyle 2-3 tane ayırdım. Neler yapabileceğimizi göstermek adına bu kırmızı pancarla gerçekten bu her derde deva ve bende karaciğer yağlanması olduğu için araştırdım ben. En iyi gelen şeyin kırmızı pancar, kaus ve kırmızı pancar olduğunu öğrendim. Ve o günden beri bugün aşağı yukarı 10 gündür 5'er kilo alıyorum pazardan pancarı ve tüketiyorum. Gerçekten inanılmaz etkili ve faydalı bir ürün. O yüzden de sizlerle neler yapabileceğimizi paylaşıyorum. Şimdi bunu şu Türkçesi çalkala ve al olan aparatın içine atıyorum, makinenin içine ve kendime kahvaltı olarak güzel bir pancar suyu yapacağım. Evet. Bir orta boy pancarı içine aldım. Evet, bende bağırsak hassasiyeti var. O yüzden de içerisine şöyle bir kaşık bal ilave ediyorum. Bunu koymak zorunda değilsiniz. Yalnız dediğim gibi bende hem gastrit hem bağırsak hassasiyeti var. Ben sağlıklı besleniyorum ve çok dikkat ediyorum. Beni takip eden arkadaşlar, abone olan arkadaşlar sağlıklı yaşamla da tanışmış oluyorlar.
Ve içerisine şöyle yarım su bardağı su ilave ediyorum. Ve karıştırmaya geçiyorum. Tabii bu makinenin kullanımı için oğlumdan destek aldım. Onun sürekli kahve yaptığı, benim kullanmadığım bir makine. Anladığımdan emin değilim. Evet arkadaşlar. Afiyet olsun. Evet, kaynamaya başlayan pancarları saate bakıyorum, tam 15 dakika haşlayacağım. Evet, tam 15 dakikadır kaynayan pancarımı şimdi altını kapatıyorum. Dönüp dönüp üzerindeki köpükleri aldım. Yine kapattıktan sonra da şöyle kenarında oluşan köpükleri alayım ve bunu burada soğumasını beklemem gerekiyor arkadaşlar. Kendi suyunda soğusun. Daha sonra diğer işlemlere geçebilirim. Evet, şimdi pancarın turşusunu yapıyoruz. Pancar suyu yaptık. Şimdi sırada ne var? Şöyle güzel güzel bir pancar mezesi var. Pancar salatası var. Şimdi onun için şöyle iri bir pancarı soydum ve rendeliyorum. Evet, şöyle 2 diş sarımsağı ince ince doğruyorum. Evet, tuzunu atıyorum. Yeterince. Ve üzerine, sarımsağın üzerine yoğurt alıyorum. Evet, yoğurdu burada güzelce bir çırpıyorum. Ve pancarın üzerine boşaltıyorum. Şimdi bunu şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Evet arkadaşlar, böyle muhteşem bir meze, salata ne derseniz ve benim olmazsa olmazım üzerine mutlaka ceviz. Çünkü yağlanma için ve sağlık için omega 3 ağırlıklı beslenmek gerekiyor. Cevizde de yüksek miktarda omega 3 var. O yüzden de ben hemen hemen her şeye ceviz kullanıyorum. Evet. Muhteşem lezzetler. Buna 2 damla da yağ dökelim. Daha bir parlasın. Evet, şöyle çok az bir miktarda bir zeytinyağı gezdiriyorum. Ve bunu afiyetle yiyorum. Turşuyu artık doldurmam gerekiyor. Kendi yetiştirdiğim nane ve maydanoz biraz kestim, yıkadım ve güzelce bir suyunu alıyorum. Nane ve maydanozdan şöyle kavanozun diplerine bir miktar atıyorum. Sağlık üzerine sağlık olsun. Karışık bir şekilde attım. Şimdi sıra geldi turşuyu boşaltmaya. Evet, şöyle alıp kavanozun içine bırakıyorum.
Evet, şimdi pancarın suyunu bir kaseye alıyorum. Evet arkadaşlar, tuzuna baktım, hiç tuzlu değil. Şöyle 2 çay kaşığı, hatta 2,5 normal tuz ekliyorum. Bir baş sarımsağı doğradım, onu da ekliyorum. Ve şöyle 2 limon sıkıyorum. Evet, şöyle 2 limonun suyunu ekliyorum. Çünkü ben sirke kullanmayacağım ve bu 2 limon anca yetecek. Onu da karıştırıyorum. Ve içindeki tuzla birlikte şöyle güzelce bir karıştıralım. Tuzunu eritelim. Evet, tuzunu erittikten sonra kavanozlarımızı suyu aktaralım. Arkadaşlar, suyunun rengine bakın lütfen. Evet arkadaşlar, haşlarken suyunu fazla koydum ki üzerine duru su eklememek adına, çünkü kavanozları tam doldurmak gerekiyor. Suyunu fazla koyduğum için de kavanozlarıma tam geldi. Hiçbir kavanozum eksik kalmadı. Şimdi hemen kapaklarını kapatacağım.